Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Evimize giren silahlı bir hırsıza karşı kendimizi savunma hakkımızdan, Amerika'dan tabii bahsediyorum. Bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durumla ilgili yasalar neler söylüyor, eyaletten eyalete neler değişiyor. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü biraz sonra anlatacağım bazı şeyler bir noktadan sonra avukatların işi haline geliyor. Çok da emin olamıyorsunuz. Flu olan yerler var. Kendimizi hangi durumlarda savunma hakkına sahibiz? Hangi durumlarda yasal sorunlarla karşılaşabiliriz? Bu videoda bunları değinmeye çalışacağım. Nereden bu ihtiyaçta doğdu? Geçen hafta biliyorsunuz bir silah alma ile ilgili video çekmiştim. Onun üzerine herhalde bu durumdan da bahsetmek lazım. Çünkü o konunun içerisinde fark ettiyseniz bu home invasion'ların çok arttığından bahsetmiştim. Eve girmelerle ilgili, bu kapı zorlamaları, işte hırsızlık amaçlı ya da çok daha farklı amaçlarla eve girmelerle ilgili suç oranları aşırı derecede arttı Amerika'da. Yani bir apartmanda oturmak, house'ta yani kişisel bir evde, şahsi bir evde oturmaktan daha güvenli hale geldi. Onda bile yine bahsetmiştim size bazı sıkıntılar oluyor. Maalesef apartmanlı ya da güvenlikli sitelerde bile bazen problemler oluyor. Bundan dolayı da bu konudan kısaca bahsetmemiz gerekiyor ve bunları bölümlere ayırarak bahsedeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, ben birazcık böyle genel anlamıyla bilgi vermek için bahsedeceğim. Amerika'da olan ya da Amerika'ya geldikten sonra bu konuyla ilgili gerçekten bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar hangi eyaletteyseniz o eyalette bir yasal consultation almanız, yani bir avukattan falan yardım almanızda eğer illa öğrenmek istiyorsanız fayda var. Ya da bir karakola gidip bununla ilgili bilgi sorabilirsiniz. Ben yeni taşındım, böyle böyle eve geçiyorum ama güvenliğim açısından endişeliyim. Ne tür haklarım var diye öğrenebilirsiniz. Şimdi bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Öncelikle meşru müdafaa hakkı nedir? Genel anlamda Amerika için bahsediyorum. Burada olaya nasıl bakılıyor? Öncelikle meşru müdafaa kavramını bir anlamamız gerekiyor burası için. Meşru müdafaa bir kişinin kendisini, ailesini ve malını korumak için kuvvet kullanma hakkını ifade ediyor arkadaşlar. Bunu genel olarak böyle yazmışlar Amerika için kurallar içerisinde. Ancak bu kuvvetin ne zaman, nasıl, hangi güçte, ne şekilde kullanılacağı, nereye kadar limitlerin geçerli olduğu konusu eyaletten eyalete değişiyor. Ben bunu geçen sefer anlatırken, silahlarla ilgili şeyler anlatırken genelde Teksas'ı ve Kaliforniya'yı karşılaştırmıştım. Bunun sebebi ben Kaliforniya'da yaşıyorum ve Amerika'daki en katı silah kuralları Kaliforniya'da. Bundan dolayı Kaliforniya'ya örnek verdim. Yine Amerika'nın en gevşek kuralların, yani silahla ilgili en rahat kuralların olduğu yerlerden bir tanesi Teksas. Bundan dolayı bu iki eyaleti karşılaştırmıştım ki fikir sahibi olmanız açısından. Ama tekrar söylüyorum, eyaletten eyalete bu silah kullanma hakkı değişiklik gösteriyor. En azından kağıt üstünde öyle. Birazdan bunu da konuşacağız. Şimdi bunlar dediğim gibi eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Amerika'daki yasalar genel olarak bir kişinin ciddi bir tehlike altında olduğunda kuvvet kullanmasına izin veriyor arkadaşlar. Zaten tekrar söylüyorum, ikinci madde, yani Second Amendment, yani anayasanın ikinci maddesi insanların kendini koruma hakkı olduğuna ve bu koruma hakkı içinde silah edinebileceğine dair bilgiler içerdiği için zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Silah alabiliyorsunuz her eyalette. Buna zaten anayasa izin veriyor. Ancak bu kuvvet ölümcül olduğunda işler birazcık karmaşıklaşıyor arkadaşlar. O yüzden diyorum eyaletten eyalete dikkatli olmakta fayda var. Geçen videoda bahsetmiştim. Bazı eyaletlerde öldür kardeşim diyor Evine birisi girdiyse istediğini yap diyor. Kolluk kuvveti söylüyor bunu. Şerif diyor, işte polis müdürleri söylüyor. Polis chief deniyor burada. Polis müdürleri söylüyor. Diyor ki sana evine birisi girdi mi? Kendini, evladını, çoluğunu, çocuğunu tehlike altında mı hissediyorsun? İstediğin gibi silah kullanabilirsin diyor bazı eyaletlerde. Yani bununla ilgili bir sürü video da var. Eğer bulabilirsem koyarım buraya. Vur diyor kardeşim. Daha yeni izledim. Bir tane eyaletin değil de bir küçük şehrin şerifi diyor ki bu arkadaş diyor kendini denemeye karar vermiş. Hırsız için söylüyor bunu. Silahlı saldırgan için söylüyor. Bu mahallede, bu şehirde bunun yapmaması gerektiğini ev sahibi çok güzel şekilde öğretmiş. Biz de kendisini destekliyoruz dedi adam. Bahsettiği ev sahibi kapısından daha girememiş. Kapıyı zorlamış, vurmuş, tekmelemiş adama, kapının içeriden dışarı doğru bütün şarjörünü boşaltarak adam öldürdü. Yani mermiler kapıyı geçti ve adamı öldürdü. Delik deşik, adam kaçamadı bile. Ne olduğunu anlamamıştır bile.
Bir sürü mermiyi çat 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 yedi ve öldürdü. Görüntülerini bulabilirsem koymaya çalışırım. Çünkü bazılarında telif hakkı geliyor. O yüzden koyamıyorsunuz arkadaşlar kafanıza göre. O yüzden bu iş dediğim gibi yani ölümcül kuvvet mevzusu karmaşık birazcık. Yani eyaletin nelere izin verdiğinden iyice emin olmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar bakın. Amerika'daki bu silah kullanma şeyini yani eve giren hırsızdan bahsediyoruz devamlı ama yani bu kendimi tehlike altında hissettim o yüzden silah kullandım mevzusunu ki geçen gün yine koyduğum başka bir videoda road rage sırasında yani yol öfkesi mevzu sırasında adamın elinde silah gördüğü için arabanın içindeki kişi adamı vurmuştu. Niye? Çünkü kendini tehlikede hissetmişti ve vurmuştu. Şimdi bunları belirleyen iki tane önemli kural, kanun var arkadaşlar. İlkine bakalım. Castle doktrin denilen bir şey var. Castle kale demek. Kale doktrini denilen bir şey var arkadaşlar Amerika'da. Bu genel geçer kural. Amerika Birleşik Devletleri'nde Castle doktrin yani kale doktrini denilen yasa bir kişinin kendi evinde yani kendi kalesinde geri çekilme zorunluluğu olmadan kendini savunma hakkı veriyor. Ancak bu doktrinin kapsamı eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Tekrar söylüyorum. Eyaletten eyalete farklılık gösteriyor arkadaşlar. Örneğin bazı eyaletler evinize giren bir hırsa karşı ölümcül kuvvet kullanmanıza izin verirken az önce bahsettiğim gibi vur diyor kardeşim ne yaparsan yap. Bazıları bu durumu sınırlıyor. Mesela diyor ki evet hırsız içeri girdi silahını gösterdin ve hırsız kaçıyorsa ateş etme diyor. Yani sırtından vurma diyor. Ama yine bahsettim. Belki de önceki videomda bahsettiğimi düşünüyorum. Ama burada bir şey var. Mesela diyorum ya Kaliforniya bu konular hakkında en katı eyalet. Yaşlı bir amca 70 küsur yaşında bir hırsızı kendisi bir orman evinde yaşıyor. O eve girmeye çalışan bir hırsızı silahıyla sırtından vurarak öldürdü. Adam tutuklandı. Çünkü dediğim gibi Kaliforniya bu konularda biraz sıkıntılı bir eyalet. Adam tutuklandı ancak kamuoyu baskısı. İnsanlar çünkü ayağa kalktı. Ne yapacaktı? 70 küsur yaşında adam. Evine girmeye çalışıyorlar. Neymiş? Hırsız silahlı olduğunu görünce kaçmaya çalışmış. O adam o adrenalinle o yaşta bunu fark edemez ki. Kaldı ki fark etse ne olacak? O adrenalinle çekti ve vurdu. Yani devam ettirdi atışına. Zaten 2 tane üstünde kapsül var şeyin. Yani fişek var silahında. Adamın bir tane kırma tüfeği var zaten. Ve bu ikisini boşaltmış. Bir tanesi de adamın sırtında patlamış. Çok da uzun bir mesafe olmadığı için dağıtmış sırtını ve öldürmüş adam. Adam o silahı büyük ihtimalle ormanda yaşadığı için ayılar için falan kullanıyor yani. Domuzlar için, ayılar için neyse. Dolayısıyla demeye çalıştığım bu arkadaşlar. Eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Bunu hep söylüyor bakın bu kanunlar eyaletlerde dikkatli olun falan diye genel bilgiler içerisinde var. Ben tekrar iddia ediyorum bu muhtemelen Kaliforniya'yı kastediyor. Çünkü Kaliforniya çok katı dediğim gibi. Diğer eyaletlerin ben bu kadar katı olduğunu düşünmüyorum. Florida'da mesela çok rahat. Texas rahat. Wyoming, Utah, Arizona. Yani bunlar rahat arkadaşlar. Gerçekten çok rahat ve ben birçok eyaletinde böyle rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü suç oranı çok yüksek. Illinois'u düşünün ya. Illinois'da yani ya da Detroit taraflarını düşünün. Indiana'yı düşünün. Orada suç oranları çok yüksek. Arkadaşlar suç oranını yani suçla anılan sokaklar var. İsimleri filmlere konulmuş sokaklar var. Tamam. Dolayısıyla hani Eminem'in 8 Miles'ı yanlış hatırlamıyorsam bir filmi var. 8 Miles. 8 Miles aslında filmin ismi değil. 8 Miles evet o filmin ismi ama Eminem'in yetiştiği sokaktan bahsediyor. Orada 6 Mile, 8 Mile, 10 Mile ya da işte 4 Mile diye sokak isimleri var. Böyle paralel şekilde. Ve her biri birbirinden bela. Benim çalışma arkadaşlarım o eyaletlere çalışmaya gidiyorlar. Bizim depomuzdan mal götürüyorlar mesela. Oradaki stop sign'larda bile durmuyorum diyor adam. Eğer harita beni o yola soktuysa mecbursam oradan geçmeye ya alternatif arıyorum ya da girdiysem stop sign'larda durmuyorum diyor. O kadar korkuyorum diyor yani. Dolayısıyla bu kadar suç oranı yüksekken gerçekten savcılar kolay kolay suçlama yapmaz. Savcı zaten birçok eyalette zaten direkt tutuklanmaya bile izin vermiyor da tutuklamıyor bile yani şey yapmıyor. Ama mesela bizim Kaliforniya gibi yerde de savcı işte önce bir inceliyor ve bu bahsettiğim yaşlı amcanın vurmasıyla ilgili olay çok büyüdü. Kamuoyu baskısı. Adamı bıraktılar. Sonrası da hiçbir daha yansımadığına göre büyük ihtimalle tutuklama çıkmadı o işten. Şimdi bazı eyaletler dediğim gibi hırsa karşı ölümcül kuvvetle kullanmamıza izin veriyor. Bazıları ise diyor ki bunu sınırlayalım, emin olalım. Adamın hareketine devam etmediğinden emin ol. Bunu ispatlayacak durumda ol. Çünkü hani sen diyorsun ki adam evet kaçmadı üstüme gelmeye devam etti. Ben de vurdum ama nasıl ispatlayacaksın? Sıkıntı var yani. Ama birçok eyalette diyor ki yok kardeşim senin kalene girdi mi bu adam? Kaleden kasıt da bu arada evin kapısı değil arkadaşlar. Bahçe kapısından itibaren yani o evin sana ait olan yasal arsasından itibaren girdiği an vurabiliyorsun ki mesela birçok eyalette koca çiftlik evleri var, koca araziler.
Adam o arazinin içine girmiş birini vurabiliyor. Hatta size şu daha da abartılısını söyleyeyim. Adamın kapısına FBI dayanıyor. Adamın kapısına örnek veriyorum. Çiftliğin kapısına yerel otorite dayanıyor. Adam almıyor içeriye. Yani orada bir savaşa döndürmeye göze alman lazım. Niye? Diyor ki çünkü burası benim toprağım. Benim yetki alanımda giremezsin diyor mesela. Bununla ilgili bir sürü örnek var. Daha önce videolarımda gösterdim size bazılarını. Hatırlarsanız baskın yapılan olaylarla ilgili videolar yayınlamıştım. Şimdi ikinci bir kuraldan. Şimdi bu birinci kuraldı. Neydi? Castle doktrini yani kale doktrini. Bu bir kural. Genel bir yasa. Tüm eyaletlerde kullanılan bir yasa ama dediğim gibi eyaletten eyalete diyor ki farklılık gösteriyor. Bunun derecesi ne olacak diye birazcık ucu açık bir konu yani. Emin olmakta fayda var. İkinci yasada stand your ground yani yerini koru, yerinde dur. Bu ne demek? Bazı eyaletlerde diyor stand your ground yani yerinde dur yasaları geçerlidir. Bu yasalar bir kişinin tehlike anında bulunduğu yerden kaçmadan yani savunmaya geçmeden, daha doğrusu evine saklanmadan, bir yere kapanmadan kendini savunmasına olanak tanır diyor. İşte az önce bahsettiğim bahçeme girdi, elinde silah var, bütün şarjörü boşaltabiliyorsun abi. Yani eve kaçmak zorunda değilsin. Eve girmesini beklemek zorunda değilsin. Buna stand your ground yasası diyor. Örneğin Florida, Texas gibi eyaletlerde bu yasalar oldukça geniş kapsamlı. Bir kişinin tehlike anında ölümcül kuvvet kullanmasına yasal olarak kabul ediyor. Bahsettiğim özellikle Florida ve Texas'ın içerisindeki birçok şerif, kasaba şerifi ya da şehir şerifi, deputiler işte tüm o PD'ler yani polis departmanları buna gözlerini kapatıyor. Ya da direkt savcı tutuklama bile çıkartmıyor zaten yani. Diyor ki nasıl oldu bu olay? Evime girdi, vurdum. Burada kesinlikle bir sınırlama yok yani. Birçok eyalette. Bunu tekrar söylüyorum. Birçok eyalet diyorlar ama yani varsa Amerika'da yaşayan arkadaşlar bizi seyrediyorlarsa onlar da lütfen söylesinler kendi eyaletleriyle ilgili bildikleri bir şey varsa. Ama burada kastettiği muhtemelen Kaliforniya. Dediğim gibi Kaliforniya bu konularda biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Yani Kaliforniya böyle hippie bir eyalet. Liberal bir eyalet. Bırakınız yapsınlar. Aman bırakınız etsinler. Kimseye karışmayın. Soysun, vursun, kırsın. Canın yanmadığı sürece sıkıntı yapma. Yani şimdi arkadaşlar bu Kaliforniya'da bu durumun geldiği halle ilgili bir video da çekmeyi düşünüyorum. Özellikle bu videoyu muhtemelen Santa Monica'da 3. caddede çekeceğim. Çünkü çok örnek bir şekilde teşkil ediyor. Bu bahsettiğim caddenin kiraları 20 bin dolardan falan başlıyordu aylık. Ve ana baba günüydü. İşte sokak performans sanatçıları, caddeler hep dolu, 7/24 turist, bütün o restoranlar falan ve şu an arkadaşlar sinek avlıyor. Orada normalde bir yer dükkan kiralamaya kalktığınız zaman sıraya isim yazdırıyordunuz. Yıllar sonra birisi oradan çıkarsa sizi arıyorlardı. Şimdi ise yan yana boş dükkanlar var. Neden? Suç oranı yüzünden bu artan saçma sapan, bu eyalet tarafından desteklenen 900 dolara geçmiyorsa müdahale etme, 5.000 dolara geçmiyorsa yazarın polis gönderme, bütün her şey sigorta şirketine anlat bakış açısı yüzünden Kaliforniya'da bu iş kontrolden çıktı. Beyefendi şimdi eyalet valisinden bahsediyorum. Şimdi kalkmış işte yeni kurallar çıkartıyor. Tentleri kaldıracağız. Birçok yerde şu an evsizlerin, homeless'ların çadırlarını temizlemeye falan başladılar. Bakalım ne olacak göreceğiz biz de. Evet arkadaşlar uzatmayayım. Çok da bir şey yapmayayım. Stand your ground yani yerinde dur yasası. Bu yasa sayesinde eve geri dönmek ya da bunu hep ev diye söylüyorum ama sokakta da öyle. Yani illa saklanayım, illa işte onun bana saldırmasını bekleyeyim. Yok. Eğer şey altında olduğuna, tehlike olduğuna inanıyorsan silahını çekebiliyorsun ve kendini koruyabiliyorsun arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum bakın eyaletten eyalete farklılık var diyor. Bunun içinde diyor mutlaka diyor bir yasal önce bir bilgilendirme al. Bir bilgilendirme gerçekten al. Yani arkadaşlar bakın Amerika'da şöyle bir şey var. İstediğiniz bir şey, kafanızda takılan bir şey varsa yetkililere bunu sorabiliyorsunuz. Vay arkadaş sen bunu hayırdır niye soruyorsun? Ne yapacaksın? Niye böyle? Öyle bir şey yok. Sorabiliyorsun kardeşim. Gidersin downtown'una. Downtown'da genelde bütün o yargı yürütme her şey orada olur genelde bulunduğun şehirde. Polis merkezleri de orada olur en büyükleri. İstediğin gibi orada çünkü halk danışma merkezleri var. Gidiyorsun oraya istediğini sorabilirsin. Ben buraya yeni taşındım. Ev aldım. Evde oturacağım. Çoluğum çocuğum var. Silahım da var. Silah da edineceğim ya da benim yasal haklarım nelerdir bu eyalet için diye sorarsanız size yardımcı olurlar. Tamam mı? Bunu bir kere yazalım bir kenara. Şimdi bu yasalara baktığımız zaman Amerika'da eyaletler arasında ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bazı eyaletler bu konularda dediğim gibi sıkıntılı Kaliforniya gibi.
Bakın resmi yazıya bakıyorum şu an. Ben de şu an bakıyorum bu ayrıntıyı yeni farkına vardım. Ne diyorum sabahtan beri? Kesin Kaliforniya'yı kastediyoruz diye. Bakın örneğin New York ve Kaliforniya gibi eyaletler geri çekilme zorunluluğu içeren daha katı yasalara sahip. Yani diyor ki stand your ground'u ben çok şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Çok zor şey olman lazım. Yani çok zor şartlar altında olman lazım diyor New York ve Kaliforniya. Ve bu ikisi de liberal. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Burada beni zorla cumhuriyetçi yaptılar. Yemin ediyorum. Yani Allah Allah. Trump'a oy verecek hale geldim bak. Gerçekten çok sinirlerim bozuluyor çünkü. Yani bu kadar sevgi kelebeği olmak doğru değil arkadaş ya. Başınıza ne geliyorsa yani şu pisliğin sebebi bu kadar sevgi kelebeği olmak. Ya ben şiddet yanlısı bir adam değilim ama gerçeklerle yüzleşmek lazım arkadaş ya. Gerçekten bak sen şimdi gerçeklerle yüzleşemezsen, bunun bir sorun olduğunu kabul etmezsen, aman onun da şu hakkı var, bunun da bu hakkı var dersen tepene binerler ya. Ya bu böyledir yani. Bazı yerde otorite olmak zorundadır arkadaş. New York ve Kaliforniya şu an en fazla evsiz, homeless nüfusuna sahip olan, en fazla kaçak göçmenin olduğu, en fazla kaçak iş gücünün olduğu eyaletler. Sıkıntılı, gerçekten sıkıntılı. Neyse bu iki eyalet dediğim gibi bu konularda büyük sıkıntı yaratırken Florida ve Texas gibi cumhuriyetçi eyaletler tanımam diyor. Şimdi küfürlü bir şey sürekli tanımam diyor. Vur gitsin. Daha esnek arkadaşlar orada. Mutlaka ki orada da sınırlamalar vardır. Ben şimdi gülüyorum ediyorum ama şu ana kadar gördüğümüz örneklerde adam sınırını geçmişse vuruyorlar kardeşim. Yani şu ana kadar gördüğümüz örnekler bu şekilde. Videolar bulursam tekrar söylüyorum telif hakkına takılmamak için. Aralara koyacağım zaten. Bu konuların bazılarını görürsünüz. Yani bazı görüntüleri çok da öyle blurlama şansım yok. Blurlu halini bulursam blurlu koyuyorum ama genelde koyuyorum yani. Çünkü zaten bu videoları paylaşırken YouTube bana soruyor 18 üstü mü olsun, 18 altı mı olsun diye. Ben 18 üstü diyorum. O yüzden çocuk şeylerine girmek istemiyorum çünkü yasaklarına. 18 üstü diyorum. Dolayısıyla hepimiz yetişkiniz. Orada bir tuş var. İstiyorsanız ileri alabilirsiniz. Ama mümkün olunca blurlu bulursam blurlu koymaya çalışıyorum. Sonuçta ya şiddetten ekmek yemek gibi bir derdimiz yok. Şimdi bu farklılıkları öğrenmek gerekiyor. Çünkü gittiğiniz eyalette bu farkları öğrenin. Kendinizi nasıl koruyacağınızı bilirseniz yani ne haklarınız var bilirseniz o anlamda daha rahat hareket edersiniz. Yanlış bir şey yapmamaya çalışır. Yani yanlış bir şey yapmamış olursunuz. Şimdi olası yasal sonuçlardan bahsedelim. Evinize giren silahlı bir hırsız ateş ettiğinde bu durum her zaman yasa olarak kabul edilmeyebilir diyor. Tekrar söylüyorum sadece bazı yerlerde. Örneğin geri çekilme şansınız varken ölümcül kuvvet kullanırsanız bazı eyaletlerde yasal sorun çıkartabilir diyor. Tekrar söylüyorum bu bazı eyaletler muhtemelen New York ve Kaliforniya. Arkadaşlar bilginiz varsa paylaşırsanız yorumlarda bunu yazarsanız hayır abi bizim eyalette de böyle bir durum var. Sıkıntılıyız derseniz biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Aynı zamanda hırsızın size doğrudan bir tehdit oluşturmadığı durumlarda da yargılanabilirsiniz diyor ki ben bunu Amerika'da kimsenin kafaya takacağını zannetmiyorum arkadaşım. Net konuşalım. Kaliforniya'da olsa New York'ta olsa evin içerisinde hırsızı gördüğü zaman eğer silah varsa insanlar kullanır. Silah olmayan bile elinde bir tane sopayla bıçakla dalar abi. Net konuşuyorum. Argo konuşuyorum. Kusura bakmayın ama bunun doğrusu bu. Tamam. Yani hiç kendimizi kandırmayalım o yüzden. Yani evime birisi girmiş, içeride kız çocuğum var, eşim var. Ben acaba yasal şöyle miydi, yasal böyle miydi demem. O adrenalinle tekrar daha önceki videoda söylemiştim ben dalarım yani. Ki Amerika'nın genel tutumu da bu. Farklı düşünen varsa mutlaka ki yorumlarda belirsin ama Amerika'nın genel tutumu bu. Kimseyi kandırmayalım o yüzden. Ama tekrar söylüyorum siz yine de her ihtimale karşı bir eyalete gittiğiniz zaman bu ayrıntıları öğrenmenizde fayda var. Sonuç olarak evimize giren bir hırsıza karşı ya da bir saldırgana karşı savunma hakkımız her zaman yasal olarak net değil. Tekrar söylüyorum. Çoğunluk 50 eyaletin çoğunluğu bu hakkı size veriyor arkadaşlar. Diyor ki evinize giren biri varsa kendinizi koruyun. Bu konuda en önemli şey yaşadığınız eyaletin yasalarını iyi anlamak ve gerektiğinde bir hukuk uzmanından yardım almak. Bunu da en başta zaten söyledim. Yani elimden geldiğince dürüst bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer size dürüst olarak anlatırsam, eğer bir hata yaparsam bunun dürüst yapılmış bir hata olduğunu bilirsiniz. Hiçbir şekilde sizi yönlendirmeye de çalışmıyorum. Bir şey ispat etmeye de çalışmıyorum. Dolayısıyla ama bu konuyu bilmeniz lazım. En azından Amerika'nın ne duruma geldiğini anlamanız açısından maalesef çok güzel, huzurlu bir gece kabusa dönebiliyor. Birçok kişinin de başına bu geldi. Geliyor da. Yani arkadaşlarımızdan da duyuyoruz, çevremizden de görüyoruz. Haberlerde zaten bu haberler hiç bitmiyor son zamanlarda. Dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Arkadaşlar buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Biliyorum uzun bir video oldu ama dediğim gibi yasal bir konu olduğu için mümkün olduğunca kendi görüşlerimden daha çok yasal konuları anlatmaya çalıştım. Resmi yazıları anlatmaya çalıştım. Resmi çevirileri anlatmaya çalıştım.
Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone değilsek abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız ve yorumlarda bana yorum yazarsanız çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizin yorumlarınız gerçekten yönlendirici oluyor. Rehber niteliğinde oluyor. Bazen içinde bulunduğumuz, kendi yaşadığımız hayatın aslında ayrıntılarını göremiyor biliyoruz. Sizin yorumlarınız sayesinde gerçekten böyle de bir konu var, ben bu konuyu da anlatayım diye biliyorum. Dolayısıyla eğer yorumlarda belirtirseniz kafanızdan geçen düşünceleri, hep söylediğim gibi küfürlü, ahlaksızca şeyler olmadığı sürece ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Sizin için o videoları da çekerim, bilgileri de vermeye çalışırım. Zaten beni az çok tanıdıysanız yorumlara da yetişmeye çalışıyorum. Geçiştirmemeye çalışıyorum. Bu iş yoğunluğu içerisinde, bu hayat koşturması içerisinde. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.